Güneş çoktan batmış, ufuk çizgisi karanlıkla birleşmişti. Güney Mezopotamya'nın dümdüz ovalarında bir yerlerde, sazlıkların arasından süzülen rüzgar, binlerce yıllık bir sessizliği taşıyordu. Burada ne taş vardı ne de dağ. Ne bir kaya çıkıntısı ne de gölge düşürecek bir yükselti. Sadece çamur, su ve kamış. Dicle ile Fırat'ın getirdiği alüvyon, yüzyıllar boyunca bu toprakları şekillendirmiş, yumuşak bir zemin üzerinde insanların en cesur denemelerinden birine ev sahipliği yapmıştı. Geceleri rüzgar sazlıkları eğerken, çamurun üzerindeki ayak izleri kurumuş, çatlaklara dönüşmüş, bir sonraki selin getirdiği millin altında kaybolmuştu. Sümer'den çok önce, yazıdan çok önce burada bir şeyler oluyordu. Bir şeyler ki tarih onları unutmaya karar verdi. Çoğu insan uygarlığın nerede başladığını bildiğini düşünür. Mezopotamya, iki nehir arasındaki toprak, Sümer, çivi yazısı tabletleri, şehir devletleri ve taşa kazınmış uzun isimli krallar, Gılgamış destanı, Hammurabi kanunları. Biz bu şeylere işaret eder ve işte her şey burada başladı deriz. Belirli bir anlamda bu doğrudur. Sümer bize yazıyı verdi ve bu yüzden ona işaret edebiliyoruz. Ama kimsenin pek konuşmadığı bir gerçek var. Yazı, uygarlığın başlangıcı değildi. Yazı, uygarlığın not tutmaya başladığı andı. Sümerler, henüz kil tabletin üzerine ilk çivi yazısı işaretini basmadan önce, zaten şehirlerde yaşayan insanlar vardı. Ya da şehir demeye yetecek kadar yakın olan yerleşimlerde. Yükseltilmiş platformlar üzerinde tapınaklar inşa ediyorlardı. Taşkın ovalarında kanallar kazarak suyu ihtiyaç duydukları yerlere taşıyorlardı. Yüzlerce kilometre ötedeki topluluklarla ticaret yapıyorlardı. Kısacası uygarlıkla özdeşleştirdiğimiz her şeyi yapıyorlardı. Sadece hiçbirini isimleri bize ulaşacak şekilde yazmamışlardı. Bu gece anlatacağımız hikaye tam da bu. Gizli bir imparatorluk değil, düşmanlar ya da seller tarafından kayıtlardan silinmiş gizli bir süper uygarlık değil. Bundan daha sessiz ve bazı açılardan daha tuhaf bir şey. İnsanlık tarihinin neredeyse tamamen çamurda ve arkeolojide var olan bir bölümü. Sonraki temellerin altına gömülmüş, temellerin biçiminde, antik toprağın kimyasında, Güney Irak'tan Basra Körfezi'ne ve ötesine uzanan, kendine özgü boyalı çanak çömlek tarzının dağılımında saklı bir bölüm. Eğer bu sessiz yolculuk sizi de içine çekiyorsa, kanalımıza abone olarak bu gecelerin bir parçası olmaya devam edebilirsiniz. Yorumlarda nereden dinlediğinizi yazın. Gecenin hangi köşesinden bağlandığınızı bilmek, bu kadim sessizliği birlikte paylaşmak çok güzel bir şey. Bu insanlar bize neredeyse hiç sözcük bırakmadılar. Ne bir isim, ne bir dua, ne de bir şikayet. Bu yüzden bıraktıkları şeyleri okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve bıraktıkları şeyler olağanüstü. Tarih onları bir ismi unutur gibi unutmadı. Bir evi anlatırken temelden bahsetmeyi unutur gibi unuttu. Ev hala o temelin üzerinde duruyor. Onlardan sonra gelen her şey, Sümer, Akkad, Babil, Mezopotamya uygarlığının tüm akışı, bu daha önceki insanların inşa ettiği şeyin tam üzerinde oturuyor. Hem fiziksel hem de kültürel olarak. Kerpiç altındaki kerpiç, şehrin altındaki şehir. Ve o en alttaki kerpiçleri şekillendiren ellerin sahibini artık kimse tanımıyor. Peki Sümer'den önce derken tam olarak neyi kastediyoruz? Çünkü tarih ders kitaplarının yaptığı gibi kendini temiz bölümlere ayırmaz. Birinin bir düğmeye basıp uygarlığı başlattığı bir an yoktur. Zaman çizelgesi bundan çok daha karmaşıktır. Konuştuğumuz dönem kabaca geç Neolitik'ten yaklaşık M.Ö. 6500 civarından arkeologların Kalkolitik yani Bakır Çağı dedikleri dönemi ve oradan da Ubeyd dönemi olarak adlandırılan uzun bir zaman dilimine uzanır. Ubeyd dönemi yaklaşık olarak M.Ö. 6500'den M.Ö. 3800'e kadar sürer. Ondan sonra Uruk dönemi gelir.
ve Uruk'un içinden çıkarak Sümer belirir. Erken hanedanlık şehir devletleri, kralları, tapınakları ve yazısıyla. Bu kabaca milattan önce 3. bin yıldır. Yani çoğu insanın başlangıç olarak düşündüğü noktadan önce yaklaşık 3000 yıllık bir insanlık tarihi var. Bu boşluk önemlidir. 3000 yıl, Roma İmparatorluğundan bugüne kadar geçen sürenin tamamından daha uzundur. Peki, Sümer neden bir başlangıç gibi görünüyor? Dürüst cevap, yazıdır. Çivi yazısı, milattan önce 3100 civarında Güney Mezopotamya'da ortaya çıktığında aniden okunabilir, çevrilebilir ve alıntılanabilir bir biçimde hayatta kalan bir şeyimiz oluyor. Sümer kral listeleri, tufan öncesi onlarca bin yıl hüküm sürdüğü iddia edilen krallarıyla, sonra daha tanınabilir figürlerle karşımıza çıkıyor. Tahıl teslimatlarını ve hayvan sayımlarını kaydeden idari tabletler var. Kuruluş metinleri, adak yazıtları, zamanla mitoloji ve şiir. Arkeolojik kayıt, yorumlamamız gereken nesneler ve yapılar koleksiyonundan en azından kısmen kendini yorumlayan bir şeye dönüşür. Bu değişim o kadar dramatik ki bir köken gibi hissedilir. Sanki dünya daha önce yalnızca sessizlik olan bir yerde aniden bir ses kazanmıştır. Ama bu bir kanıt sorunu, tarih hakkında bir gerçek değil. Yazı uygarlığı yaratmadı. Zaten derinden gelişmiş olan bir uygarlığı belgeledi. Ubeyd dönemi, gerçek hikayenin başladığı yerdir. Ve onun hakkında anlaşılması gereken en önemli şey, bir olay olmadığıdır. Bir süreçti. Zorlu bir coğrafyada nasıl yaşanacağını çözmeye çalışan insanların yavaş yavaş verdiği kararların uzun, kademeli ve çoğunlukla gösterişsiz bir birikimi. Su kaynaklarının etrafında oluşan topluluklar, küçük yerleşimlerin biraz daha az küçük hale gelmesi, insanların kuşak kuşak aynı yerlere dönmesi, öncekinin üzerine inşa etmesi. Hem kelime anlamıyla hem de kültürel olarak. Neolitik devrimden söz eder gibi bir Ubeyd devrimi yoktur. Sadece zaman, uyum ve yavaş değişimin birikmesi vardır. Bu bizi tüm bu hikayenin etrafında döndüğü temel soruya getiriyor. Sümer, şehir yaşamını icat mı etti, yoksa zaten var olan sistemleri miras alıp yoğunlaştırdı mı? Arkeolojik kanıtlar oldukça net bir şekilde Sümer'in bunu icat etmediğini gösteriyor. Eridu gibi alanları kazan arkeologlar, Sümer katmanlarının altına inmeye devam ettiklerinde daha eski tapınak temellerini, onların altında daha eski olanları ve daha da eski olanları buldular. Eridu'daki en eski katmanlar Sümer'den 1000 yıllar öncesine dayanıyor. Topluluk yaşamının merkezinde bir tapınak olan yerleşim düzeni, kutsal zemin üzerinde onu terk etmek yerine yeniden inşa etme pratiği, tüm bunlar ilk çivi yazısı işaretinden çok önce zaten yerleşmişti. Sümer'in yaptığı şey, bu sistemleri miras almak, dramatik biçimde genişletmek ve yazı adlı idari teknolojiyi eklemekti. Peki o daha önceki insanlar tam olarak ne inşa etti ve hiçbir metin bırakmadıkları göz önüne alındığında bu konuda herhangi bir şeyi nasıl bilebiliyoruz? İşte burada arkeolojinin tarihin yapamadığı işi yapması gerekiyor. Araç seti spesifik. Önce çanak çömlek parçaları. Çünkü seramikler neredeyse yok edilemez ve teknoloji, ticaret ve kültürel temas hakkında bilgi taşırlar. Ubeyd dönemi aslında kendine özgü bir boyalı çanak çömlek tarzıyla tanımlanır. Soluk ya da yeşilimsi kil üzerinde koyu geometrik desenler ve bu çanak çömleğin muazzam bir coğrafi alanda ortaya çıkması bu dönemde topluluklar arasındaki bağlantılar hakkında önemli bir şey söyler. Bu sadece süsleme değil, paylaşılan uygulamaların, paylaşılan ağların, belki de paylaşılan inançların kanıtıdır. Sonra mimari. Temellerin biçimi, binaların yönelimi, yükseltilmiş platformların varlığı, odaların büyüklüğü ve düzeni. Bunlar, insanların sosyal alanlarını nasıl organize ettiğini ve dolayısıyla sosyal yaşamlarını nasıl organize ettiğini anlatır. Aynı mimari gramer, yüzlerce kilometre arayla birden fazla alanda tekrarlandığında
Bu tesadüf değildir. Bu bir örüntüdür ve örüntü açıklama gerektirir. Gömüler de öyle. İnsanların ölülerini gömme biçimi, sosyal örgütlenme için sahip olduğumuz en güvenilir göstergelerden biridir. Mezar hediyeleri, belirli kişilerde daha fazla miktarda görülmeye başladığında, bazı gömüler, diğerlerinden daha özenli olduğunda, sosyal farklılaşmanın maddi izini görüyorsunuz demektir. Birisi, kimin daha önemli olduğuna karar veriyor ve bu karar Sümerlerle başlamadı. Güney Mezopotamya, uygarlık için bariz bir yer değildir. Nil'in çölün içinde öngörülebilir bir şerit halinde aktığı Mısır gibi değildir. Burada Dicle ile Fırat arasında toprak bu nehirlerin binlerce yıl boyunca biriktirdiği düz, alçak bir çamur yelpazesidir. Körfeze doğru yayılan bir alüvyon ovası. Haritada basit görünür ama gerçekte insanların yaşamaya çalıştığı en istikrarsız coğrafyalardan biridir. Nehirler düzgün davranmaz, gezinirler. Yüzyıllar içinde yataklarını ovanın bir ucundan diğerine kaydırır, eski kanalları terk eder, yenilerini açarlar. Bir kuşağın bildiği kıyı çizgisi, torunlarının zamanında artık kuru bir hendekten ibaret olabilir. Taşkın mevsiminde kıyılarından taşar, yavaşça hareket eden su tabakaları halinde araziyi kaplar, ince mil bırakır, bazı alanları yükseltir, diğerlerini sular altında bırakırlar. Bu hem sorun hem de vaattir. O mil, toprağı bu kadar cömert yapan şeydir. Eskimiş toprakların aksine taze alüvyon gençtir. Mineralce zengindir. Özellikle taşkın suyunun kenarlarında sürekli yenilenir. Eğer suyu istediğiniz yere çekebilir ve çok uzun kalmasını engelleyebilirseniz, her şey büyür. Pahıllar, bakliyatlar, setlerin kenarında hurma palmiyeleri, su çekildikten sonra alçak bölgelerde otlaklar. Doğru yıllarda bu ova şaşırtıcı derecede verimli olabilir ama aynı bereketliği getiren güçler tehlikeyi de getirir. Seller çok yüksek ya da çok geç gelebilir. Bir set yıkılır ve bir yıllık ürün kahverengi suyun altında kaybolur. Kurak yıllar dizisi gelir ve sulama suyu ana kanaldan giderek daha uzağa çekilmek zorunda kalır. Tuzlanma başlar, su buharlaşıp mineral yükünü geride bıraktıkça toprakta tuzlar birikir. Verimler düşer, tarlalar beyazlaşır ve sertleşir. Hediye olan toprak bir tuzağa dönüşür. Bu, Güney Mezopotamya topluluklarının üzerinde yürüdüğü ip cambazlığıydı. Coğrafya inanılmaz bir potansiyel sunuyordu ama yalnızca sürekli müzakere koşuluyla. Ve sonra bataklıklar vardı. Ovanın en alçak kısımlarında, nehirlerin yavaşladığı ve yayıldığı yerlerde geniş sulak alanlar oluşuyordu. Ne katı toprak ne de açık su. Arada bir şey. Yer yer üzerinde yürünebilecek kadar kalın sazlıklar, açık havuzlar, yüksek bitki örtüsünün arasından kıvrılarak geçen dar kanallar. Mevsimsel dalgalanmalar kuru toprağı birkaç ay içinde lagüne çevirebilir ve tekrar geri döndürebilirdi. Bu dünyayı tanımayan birine çorak bir arazi gibi görünebilirdi. Ama onu öğrenen topluluklar için bir hazine deposuydu. Kamışlar her yerdeydi ve her şeydiler. Yakıt olarak kesilebilir, hasırlara bağlanabilir, duvarlara örülebilir, çatılara döşenebilirdi. Teknelere dönüştürülebilirdi. Demet halindeki kamış kemerlerden bütün evler yapılabilirdi. Suyun kendisi de canlılıkla doluydu. Kanallardaki balıklar, çamurlardaki kabuklu deniz hayvanları, yoğun sürüler halinde göç eden su kuşları, sazlıklarda gizlenmiş yuvalardan toplanan yumurtalar. Bataklığın kenarları otlatmayı destekliyordu. Sığırlar, koyunlar, keçiler mevsimlerle birlikte hareket ediyor, su çekildikten sonra taze büyümenle besleniyordu. Yaban domuzları nemli topraklarda kök salıyordu. Kaplumbağalar, kurbağalar, küçük av hayvanları sofraya çeşit katıyordu. Ve bataklık bir labirent olduğu için aynı zamanda bir ağdı. Sazlıklar arasındaki kanallar doğal tekne yolları oluşturuyordu. Onları bilen biri sessizce hızla hareket edebilir,
dağınık yerleşimler arasında mal, insan ve hikaye taşıyabilirdi. Onları bilmeyense kaybolurdu. Günümüz Güney Irak'ındaki bataklık sakinleri hala bu bilgiyi bir tür miras olarak anlatırlar. Hangi kanal alçak suda geçilebilir? Karanlıkta hangi kestirme güvenlidir? Taşkın mevsiminden sonra sığlıklar nerede oluşur? 6 ya da 7 bin yıl önce de benzer bir bilgi birikiminin var olduğunu düşünmek mantıksız değildir. Bu erken topluluklar sadece bir sulak alanın yanında yaşamıyorlardı. Su, çamur ve bitki örtüsünden oluşan, aydan aya ve yıldan yıla değişen 3 boyutlu bir coğrafyanın içinde yaşıyorlardı. Böyle bir dünyada su yönetimi bir uzmanlık alanı değildir, bir kaderdir. Eğer bu ağları güneye, Mezopotamya'nın derinliklerine, nehirlerin bataklığa ve lagüne dağıldığı yere doğru takip ederseniz, bir isim sürekli karşımıza çıkar. Eridu. Sonraki Sümer listelerinde Eridu her zaman oradadır. Her zaman erkendir ve neredeyse her zaman ilktir. Yazıcılar tufan öncesi kralları yazarken Eridu'dan başlarlar. Mitler, uygarlığın nasıl başladığından söz ettiğinde, yönetme hakkının gökten indiğini ve ilk olarak Eridu'ya yerleştiğini söylerler. Bu zaten bir ipucudur. Sümer yazarları tarihlerini kile kazırken, Eridu sadece haritadaki bir nokta değildi, bir semboldü. Bir başlangıç noktası olduğunu söylemenin bir yoluydu. Ama o yazıcılardan çok önce kerpiçler vardı. Eridu, arkeolojiyle mitin gerçekten birbirine doğru başını salladığı ender alanlardan biridir. Kazıcılar höyüğün içine indiklerinde tek bir tapınak ya da tek bir köy bulmadılar. Güney Mezopotamya'nın sıkıştırılmış bir tarihi gibi üst üste yığılmış, katman katman yerleşim buldular. Bu yığının çekirdeğinde mütevazı bir yükselti var. Tamamen daha önceki yapılardan oluşan yapay bir tepe. Ne kadar derine inerseniz yapılar o kadar basitleşir. Milattan önce 6. bin yıla Ubeyd dönemine ulaşırsınız. Küçük, özenle yapılmış kerpiç odalar, kalın duvarlar, dövülmüş toprak zeminler. Sonra zaman içinde yukarı tırmanırsınız ve bir örüntü fark edersiniz. Aynı nokta sürekli yeniden inşa ediliyor. Merkezi bir odası olan erken dikdörtgen bir yapı, biraz daha büyük bir versiyonuyla değiştiriliyor, o da daha ayrıntılı bir şeyle. Duvarlar kalınlaşıyor, platformlar beliriyor. Belirli odaları diğerlerinin üzerine yükseltiyor. Banklar, nişler ve sunaklar ortaya çıkmaya başlıyor. Zemin planı bir binadan çok erken bir tapınağa benzeyen bir şeye dönüşüyor. Bu, arkeologların kutsal bir noktada tekrarlanan yeniden inşa dedikleri şeydir. İnsanlar yeni tapınakları yerleşim boyunca rastgele dağıtmıyorlar. Kuşak kuşak aynı konuma geri dönüyorlar. Eski yapıyı yıprandığında ya da ritüel olarak tamamlandığında yıkıyorlar ve yerine yenisini koyuyorlar. Yüzyıllar boyunca bu fiziksel bir bellek yaratıyor. Höyük yükseliyor. Kimse bir tepe yapmaya kalkışmadığı halde. Sadece bu yeri rahat bırakmayı reddettikleri için. Bu ritüel çekirdeğin etrafında yerleşim kalınlaşıyor. En erken Ubeyd katmanlarında Eridu, merkezi bir binanın çevresinde bir avuç ev ve depolama odasının çümelendiği bir yer gibi görünüyor. Geç Ubeyd'de inşa edilen alan genişliyor. Evler düzenli bir biçimde sıralanıyor. Yollar oluşuyor aralarında. Açık alanlar, avlular, çalışma alanları beliriyor. Bu gelişigüzel bir yayılma değil. Binaların yerleşim düzeni, planlama ve yeniden planlamayı gösteriyor. Merkezi bölgede başka bir şey de oluyor. Binalar yalnızca daha büyük değil, türleri farklı. Odalar, toplantıların odak noktası gibi görünen bir ana salonun etrafında düzenleniyor. Yan odalar, adakları, aletleri ya da değerli eşyaları depolamış olabilir. Mimari hareketi yönlendiriyor. Buradan girin, oraya ilerleyin, bir şeyin ya da birinin huzuruna çıkın. Bu, arkeologların kamusal mimari dediği şeydir.
Binaya bir tabela asıldığı için değil, tek bir hane halkından fazlasını ilgilendiren faaliyetler için boyutlandırılmış ve şekillendirilmiş olduğu için. Ritüeller, toplantılar, şölenler, tahılın ya da balığın ya da hurmanın yeniden dağıtımı. Birçok insanı aynı anda ilgilendiren şeyler. Arkeologlar bu büyük binalardaki zeminleri incelediğinde, farklı tabakalarda yangın izleri, büyük miktarda hayvan kemiği ve kırık kap parçaları bulurlar. Bu kalıntılar, şölenlerin somut kanıtlarıdır. İnsanlar burada bir araya geliyor, birlikte yiyip içiyor, belki de ritüel bir bağlamda topluluk bağlarını yeniliyorlardı. Şölen sadece kaloriyle ilgili değildir. Yenilebilir hale getirilmiş siyasettir. Bir tapınak şölen düzenlediğinde Tanrı'nın cömert olduğunu, Tanrı'nın evini yönetenlerin sizinle ilgilenebileceğini, sadakatinizin ekmek ve bira ile ödüllendirildiğini gösterir. Bu tür bir mimariyi, yüzyıllar boyunca büyüyen ve karmaşıklaşan bir yerleşimde kesintisiz bir yeniden inşa dizisine bağlı olarak gördüğünüzde, bir köyden fazlasına baktığınızı düşünmek mantıklıdır. Dikkatli bir ifadeyle söylemek gerekirse, Ubeyd döneminde Eridu, bölgesel bir kutsal ve idari merkez olarak işlev görmüş olabilir. Kutsal, çünkü aynı kutsal noktaya inatla bağlılık, platformlara ve salonlara ve sunaklara yapılan yatırım, daha sonra buranın tatlı su ve bilgelik tanrısı Enki'nin konutu olarak anılması bunu gösteriyor. İdari, modern bürokrasi anlamında değil ama daha eski anlamda koordinasyon sağlama anlamında. Çevre topluluklardan adak toplama, fazlayı depolama, inşaat ve sulama için iş gücü organize etme, daha geniş bir hinterlanddan insanların, malların ve bilginin akmasını gerektiren ritüellere ev sahipliği yapma. Eridu'nun çevresindeki araştırmalar, yakın bölgede başka küçük alanlarında serpiştirildiğini gösteriyor. Bu küçük yerleşimlerden hanelerin, Eridu'nun tapınak köyüne dönemsel ziyaretler yaptığını, adaklar getirdiğini, Tanrı'dan iyilikler istediğini, belki de orada yaşayan ya da çalışan rahiplerin ve yaşlıların gözü önünde anlaşmazlıkları çözdüğünü hayal etmek kolaydır. Eğer bu resim yaklaşık olarak doğruysa, Eridu sıradan bir düğüm noktasından fazlası olmaya başlar. İnsanları, kaynakları, zanaat üretimini ve ritüel ilgiyi çeken bir düğüm noktasıdır. Hikayeleri sabitler, takvimleri ve yükümlülükleri şekillendirir. Zamanla prestij biriktirir. Muhtemelen bu yüzden binlerce yıl sonra Sümer yazıcıları listelerinin başına Eridu'yu koymaktan kendilerini alamadılar. Ama Eridu, hikayenin sadece yarısıdır. Biraz kuzeydoğuya giderseniz, tarlalar ve sulama hendekleri arasında yarı kaybolmuş başka bir alçak öğütte, derin güneydeki yerleşim hikayesini zamanda daha da geriye götüren bir yer bulursunuz. Tel el-Ueyli. Ünlü bir isim değildir. Hiçbir kral listesinde yer almaz. Tanrıların oraya indiğine dair mitler yoktur. Ömrünün büyük bölümünde muhtemelen düz ufuktaki bir ev kümesinden ibaretti. Ve tam da bu yüzden önemlidir. Arkeologlar Tel el-Uyeyli'yi kazdıklarında birçok insanın oturup zaman çizelgelerini yeniden düşünmesine neden olan bir şey buldular. Sonraki Ubeyd katmanlarının altında, tanıdık yeşilimsi boyalı çanak çömlek ve dikdörtgen evlerin altında daha fazla katman vardı. Daha eski katmanlar. Ubeyd ama bildikleri Ubeyd'den daha eski. Düzgün bir başlangıç yerine Güney alüvyonunun aniden derinliği ortaya çıkmıştı. Tel el-Uyeyli bize bu öğrenmeyi ağır çekimde gösteriyor. En alt katmanlarda insanların zaten mekana bağlandığını görüyorsunuz. Kerpiç şekillendiriyorlar. Düz duvarlar ve dik açılarla odalar düzenliyorlar. Eşikler ve köşeler tanımlıyorlar. Bunlar bir mevsimliğine kurulup unutulan rüzgar kıran barınaklar değil, yaşam döngüleri olan evler. İnşa edilen, onarılan, bölümlere ayrılan, bazen yıkılıp birkaç metre ötede yeniden inşa edilen evler. Ev mimarisi mütevazıdır. Birkaç odalı tek katlı yapılar, bazen küçük bir avlunun etrafında gruplanmış. Zemine gömülmüş ocaklar, toprağa batırılmış depolama kavanozları,
Tahılın işlenebildiği, balığın temizlenebildiği, aletlerin yapılabildiği çalışma alanları. Destanlara hiçbir zaman girmeyecek ama onsuz hiçbir tapınak ya da şehir var olamayacak, sessiz, tekrarlayan işlerin hepsi burada. Neden bu önemli? Çünkü öngörülemeyen şekilde sel basan, kanal değiştiren ve her yağmurlu mevsim çamura dönen bir coğrafyanın nasıl olup da kasabaları ve sonunda şehirleri desteklediğini anlamak istiyorsanız, süreklilik anahtardır. Tek bir iyi organize olmuş köy, şanslı bir tesadüf olabilir. Ama aynı toprak parçası üzerinde kuşak kuşak yeniden inşa etmenin uzun zinciri başka bir şeydir. İnsanların burada yaşamayı öğrendiğini ve bu bilgiyi aktardığını söyler. Sulama, Güney Alüvyon'unda her şeyin arkasındaki itici güçtür. Yağış düşüktür, yazlar acımasızdır. Ama biraz ötede bir nehir, kaldırabileceğinizden fazla su vermeye çalışıyor. Sadece ihtiyacınız olan zamanda ya da yerde değil. Bu uyumsuzluk, sulamanın başladığı yerdir. Sonraki Mezopotamya krallıklarıyla ilişkilendirilen büyük arter kanallarını bir an için unutun. Daha mütevazı bir şeye geri sarın. Doğal bir setin yakınındaki küçük bir yerleşim, nehrin bir zamanlar aktığı ve çamurunu geride bıraktığı hafif bir yükselti. Evlerin hemen ötesinde, sepetler ve çıplak ellerle yığılmış alçak bir toprak seti, mevsimsel selin bir kısmını sığ bir kanala doğru yönlendiriyor. O kanal, arazinin eğimini takip ederek yavaşça alçalıyor, birkaç kürek darbesi ve kenarlarına sıkıştırılmış kamış demetleriyle destekleniyor. Ondan daha küçük kesikler tarlalara doğru ayrılıyor. Bu tarlalar henüz sonsuz dikdörtgenler değil, köye yakın tutulmuş mütevazı parseller. Basit biçimiyle sulama budur. Suyu gitmek istediği yerden ihtiyacınız olan yere doğru yönlendirmek. Zamanla bu basit kanallar sistemlere dönüşür. Arkeologlar bölgede çalışırken bu erken çabaların izlerini gömülü kanal yataklarında, tarla sınırlarının yöneliminde, eski su yollarını takip eden yerleşim düzenlerinde görürler. Kimin tarlası önce sulanacak? Kanal seviyesi tam yeterli yükseklikte akarken, daha dar dalları tıkayan otları ve çamuru temizlemekten kim sorumlu? Ya birisi umutsuz bir kurak yılda izinsiz bir yarık açıp daha fazla suyu kendi tarlasına yönlendirir, mansaptaki tarlaları susuz bırakırsa ne olur? Bunlar soyut sorular değildir. Günlük hayatta kalmanın özüdür. Bir önceki bölümde geride bıraktığımız tapınak platformu, sel hakkında konuşmak, doğru zamanda iyi su dilemek için mükemmel bir yerdir. Ama aynı zamanda kanal takvimini tartışmak, bir şölenin sonunda önümüzdeki 8 gün köyün bu tarafı ana kanalı temizleyecek diye duyurmak için de mükemmel bir yerdir. Sulama, işbirliğini bir takvime zorlar. Su dalgalar halinde gelir. Nehir yükselir, sonra düşer. Birisi, belki bir avuç deneyimli yaşlı, belki araziyi tanıyan genç uzmanlar, nehri izlemeli ve ruh hallerini tarihlere ve görevlere çevirmelidir. Sulama ile birlikte artık ürün kavramı farklı bir anlam kazanır. Su bir ölçüde kontrol altındayken, hasat daha öngörülebilir olabilir. Her hane halkının kendi emeğinin kuru topraktan çıkarabildiğiyle idare etmesi yerine, koordineli sulama, topluluk genelinde verimleri yükseltebilir. Peki bu fazlayla ne yaparsınız? Bir kısmı, tapınak platformunun çevresinde depoya gider. Tohum tahılı, acil durum rezervleri, sigorta işlevi gören adaklar ama birçok hane için bir temel gıda güvencesi sağlandığında başka bir şey mümkün hale gelir. Birkaç kişi tarlalarda daha az zaman geçirebilir. Birisi kanal ekiplerini organize etmekte çok iyi olur. Birisi aynı biçimdeki çömleği tekrar tekrar yapmakta ustalaşır. Bir başkası platformun kendisinde daha fazla gün geçirmeye başlar, ocağı tende eder, adakların giriş çıkışını yönetir. Bu uzmanlaşmanın yavaş mühendisliğidir. İdeoloji tarafından değil, kaloriler tarafından yönlendirilir. Tapınak platformları bu sessiz devrimin merkezinde durur. Bir topluluk aynı yapıyı kuşaklar boyunca inşa etmeye, onarmaya ve yenilemeye katıldığında, yapı fikir için fiziksel bir çapa haline gelir.
Bizim höyüğümüz, bizim platformumuz, bizim tanrımız ya da tanrılarımız ya da ruhlarımız ya da basitçe ekinleri büyüten ve nehirleri akıtan güçler. Nehirlerin yön değiştirdiği ve evlerin ufalandığı bir dünyada bu alışılmadıktır. Tapınak platformu yerinde kalmakta ısrar eder. Coğrafyanın bir parçasını tek bir insan ömründen daha uzun bir zaman dilimine kilitler. Bu güçlüdür. Eğer tahıl ve balık ve hayvan adakları düzenli olarak orada birikiyorsa, birilerinin onları yönetmesi gerekir. Eğer selin kötü gittiği yıllar için tohum kavanozları varsa, birisi ne zaman açılacağına ve kimin ne alacağına karar verir. İşte kutsalın yönetime doğru kaydetmeye başladığı yer burasıdır. Bu erken topluluklarda zanaat uzmanlaşması neredeyse fark edilmeden gerçekleşiyor. Boyalı kaseler, rastgele yılda bir kez çömlek yapan kişilerin işi değildir. Arkeologlar yakından baktıklarında eğitimli elleri düşündüren örüntüler görürler. Tutarlı duvar kalınlığı, güvenle işlenmiş, tekrarlanan motifler, takımlar halinde birbirine uyan, standartlaştırılmış biçimler. Bu tam zamanlı profesyoneller anlamına gelmeyebilir ama sonuçları büyüktür. Belirli insanlar bu becerileri mükemmelleştirmek için daha fazla zaman harcadıkça, diğerlerinin onları destekleyecek kadar yiyecek üretmesi gerekir. Zaman, anlık geçimden alınıp güvenilirliğe, kaliteye ve belki de güzelliğe yatırılıyor. Mesafe boyunca bu sessiz uzmanlaşma ufku keskinleştirir. Bir köyden bir çömlek, ticaret malı, çeyiz hediyesi ya da adak olarak bir başka köye gidebilir. Alan kişi onu tanır. Biçimi, boyayı, kilin pişirilme şeklini. Sözsüz olarak bir yerlerde kendilerinkilere çok benzeyen evlerde yaşayan, çok farklı olmayan ürünler yetiştiren ve bir çömleğin nasıl görünmesi gerektiğini böyle düşünen insanlar olduğunu bilirler. Yavaş yavaş köyler, coğrafyadaki izole noktalar olmaktan çıkıp, daha geniş bir şeydeki düğüm noktaları olmaya başlar. Güney Mezopotamya izole bir bataklık yaşamı deneyi değildi. Bütün bir sistemin mansap ucunda oturuyordu. Su ve Nil ona doğru akıyordu. İnsanlar, mallar ve tarzlar da öyle. Arkeologlar bu sistemi en net şekilde alüvyona hiç ait olmayan nesneler aracılığıyla izlerler. Güney Ovası kaliteli taş bakımından fakirdir. Bol miktarda kili, çamuru ve kamışı var ama neredeyse hiç yüksek kaliteli yontulabilir kayası yok. Yine de güneydeki Ubeyd alanları, jilet kadar keskin kenarlara ayrılan volkanik cam olan obsidiyenden yapılmış bıçaklar ve aletler içerir. Bu obsidiyen, kimyasal olarak Anadolu ve Kuzey Mezopotamya dağlarındaki kaynaklara kadar izlenebilir. Bakır da alüvyonda yoktur ama geç Ubeyd bağlamlarında küçük bakır eserler belirir. Cevher İran'dan ya da Anadolu'dan, yukarı akışta ya da dağlarda bir yerde eritilmiş, sonra elden ele geçerek bataklık kasabalarına ulaşmıştır. Ters yönden, körfezden ve ötesinden deniz kabukları gelir. Zift, doğal asfalt olarak tekneleri, sepetleri ve belki de yapı elemanlarını su geçirmez yapmak için kullanılır. Kereste bir başka kilit parçadır. Güney Ovası'nda palmiyeler ve bazı nehir kenarı ağaçları vardır. Ama uzun düz kirişler ve dayanıklı tahtalar için yukarı ormanlardan gelen ağaç gerekir. Tüm bu malzemeler birlikte haritanın üzerine görünmez çizgiler çeker. Obsidiyenin bir yöne, kabukların diğer yöne aktığı güzergahlar. Bu ağlar sadece ham madde taşımaz. Alışkanlıklar da taşır. Fikirler, teknikler ve belki de inançlar da öyle. Bu yayın içindeki topluluklar ticaret yaptıkça, ziyaretleştikçe, birbirleriyle evlendikçe ve belki de ritüelleri paylaştıkça, belirli şeyleri yapma konusunda birbirine yakınlaşmaya başladılar. Çanak çömlek en net işaretlerden biridir. Ubeyd tarzı boyalı seramikler, güneyden Kuzey Mezopotamya'ya ve Suzyana'ya kadar uzanan geniş bir alanda görülür. Her yerde aynı değil ama biçim ve süslemede arkeologların ortak bir geleneği tanıyabilecekleri kadar yakın.
Bu benzerlik bazen bir ustanın göç etmesinden, bazen bir çömlekçinin komşu köyden gelen bir örneği kopyalamasından, bazen de bir gelinin yeni evine getirdiği alışkanlıklardan kaynaklanmış olabilir. Bu, tek bir siyasi otoritenin emir vermesi anlamına gelmez. İnsanların birbirini izlediğini, yararlı ya da prestijli buldukları şeyleri kopyaladığını ve bu tasarımları mallarla birlikte aktardığını düşündürür. Aynı mantık daha soyut şeyler için de geçerlidir. Ağırlıklar, ölçüler ve standart uygulamalar. Geç Ubeyd'de erken ağırlıklara benzeyen standartlaştırılmış kil nesneler, belirli miktarlardaki tahıl ya da yağa göre ayarlanmış gibi görünen tekrarlayan kap boyutları ve geniş alanlar boyunca tekrarlanan benzer mimari özellikler görülmeye başlar. Standartizasyon sadece verimlilikle ilgili değildir, güvenle ilgilidir. Bu sessiz dünyada, tapınağın içinde başka bir devrim de filizleniyor. Arkeologlar, geç tarih öncesi Mezopotamya'dan binlerce küçük kil nesne bulmuşlardır. Koniler, küreler, 400'lüler, diskler. Tek başlarına dikkat çekici değildirler. Ama tapınak bölgelerinde, depolama odalarının yakınında kümeler halinde bulunduklarında bir şeye daha benzemeye başlarlar. Sayaçlar. Ana akım yorum, özellikle 4. bin yılın sonları için bunların mal miktarlarını temsil etmek için kullanılan jetonlar olduğudur. Bir koni, bir ölçek tahılı, bir küre, bir kavanoz yağı, bir disk, bir hayvanı temsil edebilir. Küçük bir sepete koyun ve taşınabilir somut bir hesabınız olur. Bazı durumlarda bu jetonlar, yüzeyleri mühür baskılarıyla damgalanmış, içi boş kil toplara yerleştirilir. Topu kırın ve içindekilerin dıştaki işaretlerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu erken bir çift giriş biçimidir. Bunların hiçbiri henüz yazı değildir. Ama bunlar idari araçlardır ve bu araç setinin kalbinde şimdiye kadar icat edilmiş en zarif sosyal teknolojilerden biri yatıyor. Mühür. Ubeyd döneminde ve özellikle geç tarih öncesi Mezopotamya'da insanlar oyma taşlar taşımaya başlarlar. Her mühür benzersiz bir desen taşır. Mekanik basittir. Mühür, bir kavanozu kapatan, bir kapıyı güvence altına alan ya da bir sepetin bağını kilitleyen ıslak kile bastırılır ya da yuvarlanır. Kil kuruduğunda kırılgan ama görünür bir garanti elde edersiniz. Ama asıl güç, mühür baskısının ne anlama geldiğinde yatar. Harfsiz bir imzadır. Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo nettir. Uruk dönemi geldiğinde, yaklaşık 4. bin yılın sonlarında, aynı mantık çok ağır hale gelir ve daha verimli bir araç gerektirir. Sayaçlar ve işaretler çoğalır. İşlemler karmaşıklaşır. Yerleşimler büyüdükçe, tapınak komplekslerinden geçen tahıl, yün, yağ ve iş gücü akışı yoğunlaşır. Mezopotamya güneşinde kurumaya bırakılan kil tabletlerde, yönetim, metin olarak görünür hale gelir. İlk proto çivi yazısı tabletleri neredeyse takıntılı derecede pratiktir. Mal listeleri, rakamlar, kişi adları, tapınak hesapları. Henüz destan şiiri değildirler. Yüzyıllar süren jeton, çetele, ölçü ve mühür deneyiminin katılaşmasıdırlar. Yazı yönetimi icat etmedi ama yönetimin belleğini değiştirdi. Yazıdan önce yükümlülükler zihinlerde, hikayelerde, jetonların ve mühürlerin kırılgan kaydında yaşıyordu. Yazıdan sonra en azından ilki olarak bir işlem her iki taraftan da uzun yaşayabilirdi. Birkaç hafta sonra orada bulunmayan biri tarafından kontrol edilebilirdi. Bu erken işaretlerin arkasında uzun, çoğunlukla sessiz bir tarih vardır. Nesiller boyu isimsiz tapınak kahyaları ve hane reisleri parmaklarıyla, çakıl taşlarıyla ve küçük kil parçalarıyla sayım yapıyorlardı. Yazıdan önce inşa edilmiş ama mantığı yazıyı zorunlu kılacak bir tapınak ekonomisi. Sümer Kral listesi. Eridu'daki ve Tel El Ubeyd'deki ilk tapınak platformları çoktan kadimleştiğinde derlenen bu belge, basit ama gök gürültüsü gibi bir iddia ile açılır. Yöneticilik gökten indiğinde Eridu'daydı.
Uruk değil, Ur değil, Eridu. O cümle yazıldığında Eridu artık bir zamanlar olduğu canlı merkez değildi. Siyasi güç kuzeye kaymış ve defalarca el değiştirmişti. Uruk, Kiş, Lagaş, sonra Akat ve Babil. Ama yazıcıların yazılı belleğinde Eridu hala onur yerini tutuyordu. Mevcut başkent değildi, ilksel olandı. Mitle coğrafya burada iç içe geçer. Kutsal coğrafya, belirli yerlere haritadaki koordinatlardan fazlası olarak davranma alışkanlığıdır. Bir şehir, ekonomik ve askeri önemde yükselip düşebilir. Ama tapınakları, kuruluş hikayeleri, belirli tanrılarla ilişkisi, onu hayal gücünde bir başlangıç noktası olarak tutabilir. Sonraki Sümerler, yerin eski olduğunu biliyorlardı. Katmanlı höyüğü, kadim tapınak platformunu, tek bir noktada yeniden inşanın uzun tarihini görebiliyorlardı. Kendi evlerinden yüzyıllar, hatta 1000 yıllar daha eski olan en derin tuğlaların arasında yürüyorlardı. Bu yüzden hikayelerinde Eridu, yöneticiliğin ilk ortaya çıktığı yerdir. Sümer, daha önceki gelişmelerin sadece halefi değildir. Bir mirasçı, yoğunlaştırıcı ve anlatıcıdır. Sümer seçkinleri sıfırdan inşa etmedikleri altyapıları miras alırlar. Zaten ovayı kesen kanal sistemleri, zaten yerleşimi sabitleyen höyükler, zaten kutsal topografyayı tanımlayan tapınak platformları. Bu örüntüleri yoğunlaştırırlar. Daha büyük şehirler, daha yoğun ağlar, daha ayrıntılı tapınaklar, daha uzmanlaşmış iş gücü. Ama aynı zamanda onları anlatırlar. Onlara isimler, soy ağaçları, köken hikayeleri verirler. Şile uygarlığın aşamalar halinde geldiği fikrini kazırlar. Belirli şehirlerin ilk seçildiğini, tanrıların bir zamanlar şimdi çoğunlukla toz ve anı olan yerlerde yürüdüğünü yazarlar. Kutsal geçmiş, arkeolojik katmanlardan aşağı uzanır, birkaç kilit alanı yakalar ve mitik öne çeker. Bir tapınak, farklı bir tanrıya yeniden adanabilir. Bir platform büyütülüp, yeniden inşa edilip, yeni tuğlalarla kaplanabilir. Ama yerin kendisi, hizalaması, suyla ilişkisi, yerel zihinsel haritadaki konumu yüklü kalır. Peki Sümer gerçekten kendinden öncekileri unuttu mu derken, dikkatli olmamız gerekir. Ayrıntıları unuttular. Ubeyd dönemi, Eridus'undaki belirli haneleri ya da Tel el-Uyeyli'deki yeniden inşa dizisini hatırlamadılar. Ayrı bir arkeolojik ufuk olarak Ubeyd kavramları yoktu. Ama bazı şehirlerin son derece eski olduğunu, bazı tapınakların bellekten daha eski olduğunu, yöneticiliğin kendi günlerine ulaşmadan önce farklı alanlarda bir yolculuğu olduğunu hatırladılar. Tufan hakkındaki mitlerde, kral listelerinde, tapınakları kadim günlerden beri ayakta olarak öven ilahilerde bu derinlik duygusunu korudular. Mezopotamya edebiyatı tufanlarla doludur. Sümer kral listesi, tufan sonrasında yöneticiliğin bir şehirden diğerine geçtiğinden söz eder. Gılgamış destanı, sonraki geleneklere de yankılanan ayrıntılı bir tufan hikayesi korur. İnsanlar bazen bu metinlere işaret edip, unutulmuş bir uygarlığı silip süpüren tek bir felaket hayal eder. Jeoloji ve arkeoloji daha sabırlı, daha farklı bir tablo çizer. Mevsimsel olarak taşan nehirlerin geçtiği alçak, düz bir taşkın ovasında ciddi sel istisnai bir durum değildir. Yaşamın tekrarlayan bir özelliğidir. Yüzyıllar boyunca farklı şehirler ve köyler farklı zamanlarda sert darbeler almıştır. Bazıları toparlanmış, diğerleri terk edilmiş. Höyükleri yumuşamış ve tarlalara karışmıştır. Gerçek seller, nesiller boyunca yaşanmış pek çoğu, hem coğrafyayı hem de hayal gücünü biçimlendirmiştir. Büyük tufan hikayeleri, farklı yerel felaketlerden ayrıntılar toplamış, anlatıcılar tarafından cilalanmış ve sonunda tek bir kozmik olayı düşündüren biçimlerde yazıya geçirilmiştir. Bellek burada kusursuz bir kronik değildir. Tekrarlanan deneyimlerin güçlü tek bir anlatı ipliğinde örülmesidir. Onlardan sonra kalanlar sessizdir. Ama tamamen kaybolmamışlardır. Erken sokakların nasıl kıvrıldığında, tuğlaların standartlaştırılmış ölçülerinde, tapınak köşelerinin ana yönlere dikkatli yöneliminde,
onların kararlarını hala hissedebiliyoruz. Kanalların düzeninde, çöllerin setler ve bataklık kenarları boyunca konumlandırılmasında, platformların giderek daha yükseğe yeniden inşa edilmesinin ritminde sorun çözmelerini görebiliyoruz. Evlerin avlular etrafında kümelenmesinde, pişirme ocakları ve depolama kavanozlarının dağılımında, yüzlerce kilometre boyunca paylaşılan seramik tarzlarının yayılmasında, sosyal dünyalarını hissedebiliyoruz. Yazıda korunan tarih, onların isimlerini unuttu. Ama o, sonraki şehirlerin altında sessizce çalışan arkeoloji unutmadı. Bu insanları düşünürken şunu hatırlamak önemlidir. Tarih kendini bir anda başlatmaz. Düğmeye basıp uygarlığı açan bir deha ya da tek bir ilk şehir yoktur. Mucize, küçük çözümlerin birikimindedir. Su ağına bağlanan bir tarla daha, bir tapınağın yakınında kümelenen bir atölye daha. Bu höyüğün, bu hizalamanın, bu mahallenin yeniden inşa edilmeye değer olduğuna karar veren bir kuşak daha. Bir anne çocuğuna yeni direni olmuş toprağa, tohumun ne kadar derin ekilmesi gerektiğini öğretiyor. Bir grup komşu, bu yıl kanalı 100 metre daha uzatıp uzatmamayı tartışıyor. Her ünlü ismin altında Uruk, Ur, Lagaş, isimsiz öncüler vardır. Hiçbir kral listesinde yer almayan ama yine de kanalları biçimlendiren, tuğlaları pişiren, görevleri bölen ve yavaşça bir taşkın ovasını yönetilen su ve kalıcı höyüklerden oluşan bir ağa dönüştüren insanlar. En tuhaf kısmı ne kadarının görünmez kaldığıdır. Kanal kesiklerini görebiliyoruz ama insanların onlara ne dediğini bilmiyoruz. Sonraki Sümer bize id, prattu, aplu ve bir su ve iş sözcük dağarcığı verir. Ondan önce insanların kendilerini besleyen nehirlere ya da başarısız olup yeniden kazılması gereken hendeklere ne ad verdiklerini bilmiyoruz. Kendilerine ne dediklerini ya da bir sonraki bataklığın ötesindeki insanlarla aralarında ne tür ayrımlar yaptıklarını bilmiyoruz. Tarih onları unuttu dediğimizde aslında kastettiğimiz şey yazılı tarihin geç başladığıdır. Kil tabletler, uzun deney zaten işe yaradıktan sonra gelir. O zamana kadar sulamanın ritimleri, ortak emeğin beklentisi, zanaat uzmanlarının varlığı, kasabanın kalbindeki platformlu bir binada adakları toplama alışkanlığı, tüm bunlar yapan insanlara doğal geliyor. Doğal değildi. İnşa edilmişti. Parça parça. Hayat, hayat. Siz de uykuya dalıyorken bu hayatlardan birini hayal edebilirsiniz. Bir kral ya da rahip değil. Sadece sıcağın altında çamur taşıyan biri. Ya da dar bir kanaldan saz teknesi süren biri. Ya da daha önce duvar tutmuş bir zemin üzerinde yeni bir duvarın çizgilerini çizen biri. 6000 yıl sonra uzaklardaki insanların karanlıkta onlar hakkında fısıldayacağını bilmeden. Kırık çanak çömlek parçalarından ve gömülü tuğlalardan dünyalarını yeniden kurmaya çalışacağını bilmeden. Eğer bu gece bu sessiz yolculuk size iyi geldiyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara nereden dinlediğinizi ve bu kadim katmanlardan zihninizde hangi görüntünün kaldığını yazın. Böylece bir sonraki gecede de bu unutulmuş dünyaların sessizliğinde birlikte yürümeye devam edelim.